Herkese Hui sokaklarından selamlar. Bu videoda Vietnam vizesi nasıl alınır? Vietnam vizesini red almadan tek seferde nasıl alabilirsiniz bunu anlatacağım. Bilmeyenler vardır. Asya ülkesi ne kadar red diyebiliriz ki falan. Biliyorsunuz ki Vietnam vizesi çok fazla red veren bir ülke. Sebebi ise çok basit. Çok basit hatalardan red alınıyor. Bu videoyu izlemeden sakın başvuruda bulunmayın. O kadar söylüyorum. Evet, biraz ilgi çekiyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, geldim. Dediğim gibi bu video tamamıyla Vietnam vizesi hakkında olacak. Hiçbir vize danışmanıyla anlaşmadan nasıl red yemeden Vietnam vizesini tek seferde alabilirsiniz bunu anlatacağım. Asya ülkesi nasıl red alırsın falan filan diye. Şöyle bahsedeyim. Çok fazla red alan insanlar var. Bu aslında çok basit sebeplerden dolayı, gözümüzden böyle kaçan ufak tefek hatalardan dolayı vizeden red alabiliyoruz. Ve açıkçası burası en geç veren, zorlayan bir ülke. Öncelikle kesinlikle bir vize danışmanıyla anlaşmanıza asla gerek yok. Ben başvuru yaparken öncelikle tabii ki de hepimizin yaptığı gibi ChatGPT'den destek aldım. Okay. Bilmediğiniz noktaları detaylı sormayınca tabii ki de size cevap veremiyor. En önemli, çoğunun red aldığım en önemli noktalardan bir tanesi fotoğraf. 2 tane fotoğraf istiyor sizden. Birincisi vesikalı, ikincisi ise pasaportunuzun fotoğrafı. Şimdi bunları nasıl çekeceksiniz? O anki fotoğrafınızla çekebilirsiniz. İsterseniz çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın fotoğrafını çekerek de çekebiliriz. Ben vesikalık fotoğrafı çekerek gönderdim. Çünkü pasaportta da aynı fotoğraf olduğu için belli bir oran var. Yüzdeler var. Şöyle fotoğrafını da eklerim size. Oranlara göre pasaporttaki fotoğrafla fotoğrafı analizleyip ne kadar benzeyip benzemediğini sistem tarıyor. Ona göre bir oran veriyor. %50 benziyor. %60, 70, 80. Ben bu oranın %98 oranında yakaladım. Bu arada %68 yanlış bir bilgi vermeyeyim ama %68'lere kadar işte sıkıntı yok deniliyor. Ve garantilemek isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Bir kere anlık fotoğrafınızı çekerseniz bu birazcık sorun olabilir. Ben vesikalık çekmeyi öneriyorum. Çünkü birincisi profesyonel bir çekim. İkincisi büyük ihtimalle pasaportunuzda olan fotoğrafla birebir aynı olacak. Biyometrik bir fotoğraf olacak. O yüzden direkt vesikalı fotoğrafını çekip yüklemeniz en mantıklısı. Direkt fotoğrafı çekip yüklediğinizde bunu kabul etmiyor. Ediyor ama altta hemen kırmızı yazılarla şöyle bir uyarı veriyor. Onu da ekledim. Bu uyarıyı alıp da gönderebilirsiniz. Ama sıfır hata ilerlemek istiyorsanız şu adımları yapmanız lazım fotoğraf kısmında. Kenarların kıvrılmamasına dikkat ettim. Yani parmak dokunuşunun olmamasına dikkat ettim. O yüzden direkt masaya yatırdım ve o şekilde çektim. Biliyorsunuz ki telefonda bazı ayarlar var. Böyle açıyı ayarlayabildiğiniz falan, böyle yamuk olduğunu düzeltebildiğiniz, işte ışık, gölge vesaire. Bu ayarları yaptım. Kenarlarda hafif böyle bir gölge vardı. Ben bunu telefonda işte efektler kısmında düzelttim. O gölgeler, ışıklar düzgün olmalı, düzgün okunmalı. İşte damgalar düzgün gözükmeli. Kenar kıvrımında bir yırtılma, bir buruşukluk varsa bu da red sebebi. Asla böyle bir fotoğraf yüklemeyin. Onları editleyerek düzelttim. Vesikalık çok eski bir vesikalık. Yurt dışına başvuru yaptığım için bir tane fotoğrafım var. Başka fotoğrafım yok ve çektirebileceğim bir noktada değilim. Çektikten sonra editledim. Ama editlemek yetmedi. Fotoğrafın üzerinde lekeler vardı. Bu arada bir oran veriyor işte vesikalıkla ilgili. Şu an hatırlamıyorum oranı ama şöyle yazıyorum onu da. Bu ölçülerde öncelikle fotoğrafı kaydettim. Böyle sarı gözüküyordu arka plan. Beyaza yakın yaptım. Beyaz kabul ediyor çünkü. Sarı, kirli zeminler kabul etmiyor. Gibi ayarlarını yaptım. Bunları yaptıktan sonra sisteme yükledim. Yükledikten sonra uyumu %80-90 arası bir şey gösterdi. Fakat hemen aşağıda uyarı verdi. Ben bu fotoğrafı aldım. Orada zaten madde madde yazıyor. Bu vesikalığın şöyle olması tarzında, işte arka planın beyaz vesaire olması, temiz bir görüntü, yırtık olmayan kenarlar gibi maddeler sıralanıyor. Ben bu yazıyı kopyaladım. Çektiğim, düzenlediğim fotoğrafı da aldım. Yapay zekayı yükledim. Ve bana bu şekilde editlemesi için bir prompt yazdım. Bu promptla beraber ben yükledim yapay zekayı. Bana bu şekilde istediğim oranlarda, işte arkası temiz, yüzümü asla değiştirmeyecek şekilde birebir aynı fotoğrafımın vesikalık halini verdi bana. Aldım,
Tekrar yükledim. Bu sefer herhangi bir uyarı almadım. Bu oran zaten 80-90 zaten garanti. 60-100 arası oluyor diye biliyorum. Tabii 90'lara 80'lere çekersin mis gibi hiçbir sıkıntı olmaz. Fotoğrafı yükledikten sonra bilgileri giriyorsunuz. İkinci en önemli nokta ise giriş çıkış kapıları. Bunları yazmak zorundasınız. Planınızı yaptıktan sonra vizeye başvurmanız lazım. Çünkü giriş çıkış kapılarını yazmanız lazım. Bunları yazmazsanız red mutlaka alırsınız. O yüzden dönüş otobüsü, eğer farklı bir Asya ülkesine gidecekseniz bir dönüş otobüsü ya da uçak bileti gösterebilirsiniz. Kamboçya'dayken giriş yapacağım için otobüs biletimi falan almıştım zaten ve orada kalacağım süre de belliydi. Çıkış sürem ve uçak biletim de vardı. Bu yüzden giriş çıkış kapılarında sıkıntı yok. Onları yazdım. Siz de bu şekilde ilerlerseniz sorun yaşamazsınız. Sakın boş bırakayım gibi bir düşünceye girmeyin. Mutlaka yazın bunlara. Yani gerekiyorsa hayali bir bilet alıp yapabilirsiniz çıkış kapısına. Üçüncü en önemli noktaysa sizden iletişim numarası, işte adres vesaire birçok şey istiyor. Bunları doğru yazmanız lazım. Takılacağınız noktalardan bir tanesi de Vietnam numarası istiyor. Ben buraya Vietnam numarasına hostelimin numarasını yazdım. Hostelin adresini sorarken sizden detaylı bilgi istiyor. Burada bölge bölge ayrılıyor. Bölgelerin bir ismi var. Bunu muhakkak doğru yazın. Gerekiyorsa hostele sorun. Bu bölgeye mi ait diye. Çünkü sistemde yapay zekanın söylediği bölge ismi çıkmıyor. Burada her şeyi doldurun. Normalde atıyorum ben Tayland'a başvuru yaparken, işte Sri Lanka'ya başvuru yaparken, Kamboçya'ya başvuru yaparken kırmızı yıldız simgesi var. Bu simgeler önemli noktalar diye geçer. Bu bahsettiğim ülkelere girerken ben birçok şeyi boş bırakıp sadece bu kırmızı tik olan noktaları doldurmuştum. Vietnam vizesinde sakın böyle bir şey yapmayın. Gördüğünüz her bilgiyi doldurun. Ben bu vizeyi bayağı uzun sürede aldım. Bu bilgileri doldurduktan sonra bölüm üniversite bilgisi soruyor mesela. Bunu doldurun. Mezun olduğunuz üniversiteyi yazın. Mesleğinizi yazın. Sonra aşağı indikçe işte bilgileri doldurdukça artık finale geldim. En alt noktada sizden sağlık sigortası ile ilgili bir bilgi soruyor. Bu olmadığı için geçebilirsiniz. Yani varsa yazabilirsiniz. Doldurduktan sonra size ödeme ekranı geliyor. 25 dolar ödedikten sonra her şey bitiyor. Sonrasında onay mailini bekliyorsunuz. Normalde vize süresi 3 gün ve 5 gün arası dönüş yapılıyor. 4. gün bana bir dönüş maili geldi. Mailde onay yazmıyordu, revize yazıyordu. Lütfen tüm bilgileri eksiksiz doldurun diye bir dönüş yapmışlar bana. Ben her şeyi doldurdum yani ve hani çok özenerek doldurdum. Nasıl eksik bilgi olabilir? Sonra girdim. Ben üniversite bilgisini eklememişim. Gelir kaynağımı eklememişim. Üniversite bilgisi eksik diye bize revize dönüşü çok enteresan geldi. Üniversitenin işte ismi ne, bölümü mü, mezun tarihi, üniversitenin adresi gibi bilgiler ne yapacaksan. Revize de hani 3 gün 5 gün arası sürebiliyormuş. Yani sıfıra en başa dönüyoruz. Gönderdim, bekle dönüş yok, bekle dönüş yok. Perşembe oldu, cuma oldu, cevap yok. Benimki sarktı pazartesine. Pazartesi yine cevap yok. 3 gün sonra 3. günün akşamı bana mail gelmiş. Vizeniz onaylandı diye. Hafta sonu sayayım mı? Her neyse totalde tam 6-7 gün sürecin sonunda Vietnam vizemi aldım. Bu arada planları yapıyorsunuz ya, Vietnam vizesi hangi tarihi yazarsanız yazın, bunun üstünde bir vize vermiyor size. Yani atıyorum 2 hafta yazarsanız 2 hafta verir, 1 ay yazarsanız 1 ay verir. Yani 3 ay yazarsanız 3 ay verir mi bilmiyorum ama 3 ay daha verebilir. Yani bu olası 3 ay alan da var. Bu bilgiler hem benim deneyimlerim hem de arkadaşlarımın deneyimlerini toparlayarak size süresi totalde ne kadar alabilirsiniz bilgisini verdim. Yani kim ne kadar yazarsa o şekilde çıkmış. Vize tarihinizi yazarken olabildiğince uzun tutun. Atıyorum ileri tarihlerde yazarsanız reddediniz, bir şey oldu, işte tekrar başvurdunuz, bu başvuru süreciniz uzadı. Yani oraya yazdığınız ilk tarih var ya, o geçerli olmuyor. Vizeyi aldığınız günkü tarihi yazıyorlar ve çıkış tarihini yazdığınız tarih yazabiliyor. Böyle saçmalıklar yaşamak istemiyorsanız uzatın. Yani bu vize tarihini olabildiğince uzun yazın. Çünkü 2 hafta veren arkadaşlarım olmuş, 1 ay veren benim gibi arkadaşlarım olmuş. Ben totalde zaten 1 ay istiyordum. İstediğim tarihleri alabildim. Ne kadar revize alsam ve süreç 3 gün falan uzasa da.
Bu şekilde arkadaşlar. Siz de eğer bu şekilde sorunsuz, red almadan vize almak istiyorsanız kesinlikle bunları uygulayın. Eğer aklınıza takılan, işte yapamadığınız bir nokta varsa başvuruyu göndermeden önce bana da yazabilirsiniz. Teker teker döneceğim. Onun dışında eğer vize sonuçlandıysa ve bu adımları eksiksiz yaptıysanız ya da red aldıysanız bununla ilgili de olumlu olumsuz tüm geri dönüşleri yorum olarak bırakırsanız biz de güncel bilgilerden faydalanmış oluruz. Yani siz neler yaşadınız, ne kadar sürdü vesaire. Bunları böyle yorum olarak bırakırsanız biz de güncel bilgilerden yararlanıp ortada buluşmuş olacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Eksik bir şey anlattım mı bilmiyorum. Anlattıysam videoya ekstra dahil yazılı olarak ya da ekstra dahil olarak bu bilgileri veriyor olacağım. Ben şu anda Vietnam'dayım. Vietnam çok güzel bu arada. Mutlaka gelin. Yani uçak bileti bilmiyorum ne kadar pahalıya buluyorsunuz ya da ne kadar ucuza buluyorsunuz ama vereceğiniz en büyük masraf ve tek masraf uçak bileti. Ve buna kıyıp buraya gelmeniz lazım. O kadar uygun fiyatlı ki Türk lirasıyla gelip gezebileceğiniz muhteşem ülkelerden bir tanesi. Buraya mutlaka gelip gezmeniz lazım. Lütfen vizeye başvurun ve siz de gelin, bekliyoruz. Vietnam çok güzel. Bununla ilgili de videoları çekip size bilgileri aktarıyor olacağım. Nasıl gidiyorum, nasıl bilet alıyorum, nasıl uygun fiyatla bilet alıyorum vesaire. Birçok bilgiyi kanalımda veriyorum. O yüzden beni takip edin ve Vietnam videolarını muhakkak izleyin. Çünkü sadece gezmiyorum. En uygun konaklama, en uygun otobüs bileti, en uygun uçak bileti, her bilgiyi veriyorum. Çünkü burada önemli olan gezmek değil, uygun fiyatlı gezebilmek. Ben öğrencisinden istifa eden işsiz insanına kadar yani nasıl en uygun gezilebilir bunu göstermeye çalışıyorum. Ve kendim de işsiz bir insan olarak yani bunu deneyimliyorum. Ve edindiğim bilgileri kanalımda yayınlıyorum. Bazen ya hem bilgi hem eğlence hem yalnız başına seyahat nasıl yapılır kısaca bunlardan bahsediyorum. Lütfen kanalıma siz de abone olun ve beni takip edin. Bir sonraki videom yine Vietnam'la ilgili olacak. Buraları geziyor olacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki Vietnam gezimde buluşmak üzere.